Selam dostlar, Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ekim devriminin en önemli fakat en az konuşulan isimlerinden birinin hayatına doğru bir yolculuğa çıkacağız. Aslında kanalımızda Sverdlov'un yaşamının anlatıldığı 1,5 saatlik Sovyet yapımı film mevcut ama daha özet bilgi almak isteyenler için kendimiz de bir belgesel video hazırlamanın yararlı olacağını düşündük. Sverdlov'un filmini izlemek isteyenler için sağ üstte link koydum, oradan izleyebilirsiniz. Sovyet tarihiyle ilgilenen herkes Lenin'i, Stalin'i ya da Troçki'yi bilir. Ancak Bolşevik Partisi'nin yeraltı yıllarında örgütlenmesini sağlayan, devrim günlerinde parti mekanizmasını büyük ölçüde ayakta tutan ve Sovyetlerin ilk idari yapısının kurulmasında belirleyici rol oynayan Yakov Mihailovich Sverdlov çoğu zaman bu büyük isimlerin gölgesinde kalmıştır. Oysa kısa sayılabilecek yaşamına rağmen bıraktığı siyasi miras Sovyet tarihinde ve dünya sosyalist tarihinde son derece önemli bir yer tutar. Sverdlov yalnızca bir devrimci değildi. Aynı zamanda olağanüstü bir örgütçü, disiplinli bir parti yöneticisi ve Lenin'in en güvendiği çalışma arkadaşlarından biriydi. Parti kadrolarını tanıması, insanları doğru görevlere yerleştirme konusundaki yeteneği ve yeraltı mücadelesi sırasında geliştirdiği organizasyon becerileri sayesinde Bolşevik hareket, Rusya'nın en zor dönemlerinde bile faaliyetlerini sürdürebilmiştir. Ekim devrimi sonrasında ise yeni kurulan Sovyet iktidarının idari mekanizmasının şekillenmesinde önemli görevler üstlenmiştir. Ancak elbette Sverdlov'un hayatını yalnızca devrim günlerinden ibaret görmek doğru olmaz. Çünkü siyasi kişiliği Çarlık Rusyası'nın baskıcı ortamında defalarca tutuklanarak, sürgün edilerek ve yer altında mücadele ederek şekillendi. Genç yaşta sosyalist düşüncelerle tanışması, işçi hareketi içerisinde kazandığı deneyimler ve yıllar süren politik faaliyetleri onu Bolşevik Partisi'nin en deneyimli kadrolarından biri haline getirdi. Bugünkü videoda Sverdlov'un çocukluğundan başlayarak devrimci mücadeleye katılışını, Lenin'le birlikte yürüttüğü çalışmaları, Ekim devrimindeki görevlerini, Sovyetlerin kuruluşunda üstlendiği sorumlulukları ve henüz 30'lu yaşlarının ortasındayken hayatını kaybetmesine rağmen neden Sovyet tarihinin en önemli örgütçülerinden biri olarak kabul edildiğini ayrıntılı biçimde inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. 19. yüzyılın sonlarında Rus İmparatorluğu'nun önemli ticaret şehirlerinden biri olan Nijni Novgorod'a Sverdlov'un hayatının 3 Haziran 1885 tarihinde başladığı yere gidiyoruz. O dönemde Rus İmparatorluğu büyük bir ekonomik dönüşüm yaşıyor olsa da siyasal yapı hala mutlak monarşiye dayanıyordu. Çar II. Alexander'ın reformları belirli alanlarda değişiklikler getirmiş olsa bile siyasal özgürlükler oldukça sınırlıydı. Kapitalizm gelişiyor, işçi sınıfı büyüyor, fabrikalar çoğalıyor. Buna karşılık çalışma koşulları ağırlaşıyor ve toplumsal huzursuzluk giderek artıyordu. İşte Sverdlov böyle bir dönemde doğdu. Babası Mihail Sverdlov zanaatkar olarak çalışan eğitimli bir kişiydi. Metal işçiliğiyle uğraşıyor, aynı zamanda kitaplara büyük ilgi duyuyordu. Evlerinde yalnızca teknik eserler değil, dönemin siyasal ve felsefi yayınları da bulunuyordu. Bu ortam genç Sverdlov'un erken yaşlarda okumaya yönelmesini sağladı. Ailesinin maddi imkanları sınırlıydı ancak çocuklarının eğitim almasını önemseyen bir anlayışa sahipti. Henüz okul yıllarında tarih, edebiyat ve siyaset üzerine yoğun okumalar yapmaya başlayan Sverdlov, özellikle sanayileşmenin hızlandığı şehirlerde işçilerin yaşadığı zorlukları yakından gözlemleme fırsatı buldu. Fabrikalarda uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ve kötü yaşam koşulları yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasal tartışmaların da merkezindeydi. Rusya'da Marksist düşünceler tam da bu ortamda hızla yayılmaya başlamıştı. 1890'ların sonuna gelindiğinde genç işçiler ve öğrenciler arasında sosyal demokrat çevreler oluşuyor, Marx ve Engels'in eserleri gizlice çoğaltılarak okunuyordu. Çarlık yönetimi bu yayınları yasaklıyor, polis baskınları düzenliyor ve devrimci faaliyetlere katılanları sürgüne gönderiyordu. Ancak baskılar tam tersine birçok gencin siyasal mücadeleye daha kararlı biçimde yönelmesine neden oluyordu. Henüz 16 yaşındayken bu çevrelerle ilişki kurmaya başladı. Önce öğrenci gruplarında yer aldı, ardından işçiler arasında yürütülen propaganda faaliyetlerine katıldı. Çok geçmeden yalnızca toplantılara katılan bir genç olmaktan çıktı. Bildirilerin dağıtılması, gizli toplantıların organize edilmesi ve yeni üyelerin parti çevresine kazandırılması gibi sorumluluklar üstlenmeye başladı. 1901 yılına gelindiğinde artık profesyonel sayılabilecek düzeyde devrimci faaliyet yürütüyordu. Bu durum Çarlık polisinin dikkatini çekmekte gecikmedi. Aynı yıl ilk kez tutuklandı.
Bu, hayatı boyunca yaşayacağı uzun tutuklama ve sürgünlerin yalnızca başlangıcıydı. Çarlık yönetiminin baskı mekanizması oldukça sertti. Devrimci olduğu düşünülen kişiler aylarca yargılanmadan hapiste tutulabiliyor, ardından Sibirya'nın uzak bölgelerine sürgün edilebiliyordu. Amaç yalnızca kişileri cezalandırmak değil, devrimci hareketin örgütlenmesini de engellemekti. Ne var ki uygulamada bunun tam tersi yaşanıyordu. Hapishaneler ve sürgün yerleri farklı şehirlerden gelen sosyalistlerin birbirlerini tanıdığı, fikir alışverişinde bulunduğu ve siyasi deneyimlerini paylaştığı devrimci okullara dönüşüyordu. Sverdlov da bu süreçten büyük ölçüde yararlandı. İlk tutukluluğunda deneyimli Marksistlerle tanıştı, örgütlenme yöntemleri üzerine uzun tartışmalar yaptı ve teorik bilgisini geliştirdi. Serbest bırakıldığında ise artık yalnızca heyecanlı bir genç değil, disiplinli bir parti kadrosu olarak çalışmaya başlamıştı. 1903 yılı yalnızca Sverdlov'un değil, Rus Sosyalist Hareketi'nin tamamı açısından tarihi bir dönüm noktası oldu. Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin 2. Kongresinde yaşanan görüş ayrılıkları sonucunda parti Bolşevikler ve Menşevikler olarak iki ana eğilime ayrıldı. Lenin'in önderlik ettiği Bolşevik kanat daha disiplinli, merkeziyetçi ve profesyonel devrimcilerden oluşan bir parti modeli savunuyordu. Sverdlov bu tartışmaları dikkatle takip etti ve kısa süre içerisinde Lenin'in örgüt anlayışını benimsedi. Onun karakteri de zaten bu anlayışa oldukça uygundu. Düzenli çalışıyor, ayrıntıları unutmuyor, insanları dikkatle gözlemliyor ve verilen görevleri büyük titizlikle yerine getiriyordu. Kısa süre içinde yerel parti örgütlerinin güvenini kazandı. Gittiği her şehirde yeni bağlantılar kuruyor, gizli matbaaların oluşturulmasına yardım ediyor ve parti hücrelerinin koordinasyonunu sağlıyordu. O dönemde Bolşevik hareket henüz büyük kitlelerin peşinde koştuğu bir parti değildi. Üyeler sürekli polis takibi altındaydı. Birçok toplantı geceleri farklı evlerde ya da fabrikaların kullanılmayan bölümlerinde gerçekleştiriliyordu. Haberleşme son derece zordu. İşte Sverdlov'un en büyük yeteneği tam da burada ortaya çıktı. Dağınık halde çalışan onlarca küçük grubun birbirleriyle iletişim kurmasını sağlıyor, güvenilir kadroları belirliyor ve örgütsel disiplini güçlendiriyordu. Lenin, sürgünde bulunduğu yıllarda Rusya içindeki parti çalışmalarını yakından takip ediyor ve güvenilir kadroların önemini sürekli vurguluyordu. Sverdlov zamanla bu güvenilir isimlerden biri haline geldi. Henüz ülke çapında tanınmasa da parti içerisinde adı giderek daha fazla bilinen genç bir örgütçü olmuştu. 1905 devriminin yaklaşmasıyla birlikte Rusya'daki siyasal atmosfer hızla değişmeye başladı. Japonya karşısında alınan askeri yenilgi, ekonomik kriz ve işçi grevlerinin büyümesi Çarlık yönetimini ciddi biçimde sarsıyordu. Fabrikalarda grev komiteleri kuruluyor, köylü ayaklanmaları yayılıyor ve siyasal hareketlilik ülkenin dört bir yanına ulaşıyordu. Sverdlov'da yaklaşan bu büyük toplumsal hareketin içerisinde en aktif Bolşevik örgütleyicilerden biri olarak yer alacaktı. Ocak ayında Petersburg'da yaşanan ve tarihe kanlı pazar olarak geçen olayların ardından ülkenin dört bir yanında protestolar patlak verdi. İşçiler yalnızca daha iyi çalışma koşulları değil, aynı zamanda siyasal haklar da talep ediyordu. Üniversite öğrencileri, köylüler ve bazı askeri birlikler de bu hareketliliğe katılınca Çarlık yönetimi ilk kez böylesine geniş çaplı bir meydan okumayla karşı karşıya kaldı. Bolşevikler açısından bu dönem yalnızca gösterilere katılmaktan ibaret değildi. Aynı zamanda işçi sınıfı içerisinde kalıcı örgütlenmeler kurmak, grev komitelerini güçlendirmek ve sosyalist fikirlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak gerekiyordu. Yakov Sverdlov tam da bu noktada öne çıktı. Büyük konuşmalar yapan ya da kalabalıkları etkileyen bir hatip olmaktan ziyade perde arkasında çalışan son derece disiplinli bir örgütçüydü. Onun başarısı farklı şehirlerde faaliyet gösteren parti üyelerini birbirleriyle bağlantılı hale getirebilmesinden kaynaklanıyordu. Bu yıllarda sık sık şehir değiştiriyor, bazen gerçek kimliğini gizleyerek farklı isimlerle faaliyet yürütüyordu. Polis takibinden kurtulabilmek için sürekli adres değiştiriyor, gizli evlerde kalıyor ve parti belgelerini güvenli biçimde taşımaya çalışıyordu. Diğer yandan Çarlık'ın gizli polisi Ohranka'da Bolşevik örgütlenmesini dağıtabilmek için yoğun çaba harcıyordu. Çok sayıda parti üyesi tutuklanıyor, matbaalara baskınlar düzenleniyor ve muhbirler aracılığıyla yeraltı ağları çözülebilmeye çalışılıyordu. Ancak Bolşeviklerin geliştirdiği sıkı disiplin ve hücre sistemi sayesinde örgüt faaliyetleri tamamen durdurulamıyordu. Sverdlov diğer devrimciler gibi bu dönemde defalarca tutuklandı.
Kimi zaman aylarca hapiste kaldı, kimi zaman ise Sibirya'nın uzak bölgelerine sürgüne gönderildi. Fakat her serbest kaldığında yeniden örgütlenme çalışmalarına dönüyor, kaldığı yerden mücadeleyi sürdürüyor ve adeta sıfırdan yeni bağlantılar kuruyordu. Onun siyasi yaşamındaki en dikkat çekici özelliklerden biri de buydu. Tutuklanmalar, sürgünler ya da polis baskıları çalışma temposunu düşürmek yerine deneyimini artırıyordu. 1906 ve 1907 yıllarında Çarlık yönetimi 1905 devriminin etkilerini bastırmayı büyük ölçüde başardı. Birçok devrimci örgüt yeniden yer altına çekilmişti. Ancak Bolşevikler bu geri çekilme dönemini yalnızca savunmada kalarak geçirmedi. Lenin'in de savunduğu gibi örgütün korunması ve kadroların eğitilmesi gelecekte yaşanacak yeni devrimci yükselişler için hayati öneme sahipti. Sverdlov da tam bu süreçte yerel örgütlerin yeniden inşasında aktif görev aldı. O, parti toplantılarında uzun teorik tartışmalardan çok pratik sorunlarla ilgileniyordu. Hangi şehirde güvenilir bir matbaa kurulabilir? Kim hangi göreve daha uygundur? Tutuklanan bir kadronun yerine kim geçirilmelidir? Haberleşme hangi güzergah üzerinden daha güvenli sağlanabilir? İşte Sverdlov'un uzmanlaştığı alanlar bunlardı. Bu nedenle Lenin'in çevresindeki birçok isim onu Bolşevik hareketin en güvenilir organizasyon sorumlularından biri olarak görmeye başlamıştı. Bu yıllarda Sverdlov ile Lenin arasında doğrudan temaslar da sıklaştı. Lenin sürgünde olmasına rağmen Rusya içerisindeki parti çalışmalarını dikkatle takip ediyor, güvenilir kadrolarla sürekli haberleşmeye çalışıyordu. Sverdlov'un hazırladığı raporlar yerel örgütlerin durumu hakkında merkeze önemli bilgiler ulaştırıyordu. Lenin onun disiplininden ve çalışma tarzına hayrandı. 1910'lu yılların başına gelindiğinde Sverdlov artık yalnızca bölgesel bir örgütçü değil, bütün Rusya çapında tanınan önemli Bolşevik kadrolardan biri haline gelmişti. Buna rağmen hayatı hala büyük ölçüde sürgünlerle geçiyordu. Özellikle Sibirya'da geçirdiği yıllar onun siyasi karakterini daha da sağlamlaştırdı. Sert iklim koşulları, ulaşım zorlukları ve yalnızlık birçok devrimciyi yıldırabiliyordu. Ancak Sverdlov bu dönemi yoğun okumalar yaparak, parti belgeleri hazırlayarak ve diğer sürgün devrimcilerle tartışmalar yürüterek değerlendirdi. Tam bu dönemde Avrupa'nın siyasal dengeleri de hızla değişiyordu. Emperyalist devletler arasındaki rekabet giderek sertleşiyor, Balkanlardaki krizler büyüyor ve büyük bir savaşın işaretleri belirginleşiyordu. Lenin ve Bolşevikler yaklaşan savaşın işçi sınıflarına ağır bedeller ödeteceğini savunuyor, işçilerin birbirlerine karşı değil, kendi ülkelerindeki sömürü düzenine karşı mücadele etmeleri gerektiğini ifade ediyorlardı. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başladığında Rusya da savaşın taraflarından biri oldu. Milyonlarca köylü ve işçi cephelere gönderildi. Ekonomik kaynakların büyük bölümü savaşa ayrıldı. Fabrikalarda üretim aksıyor, şehirlerde gıda sıkıntısı yaşanıyor ve cepheden gelen ağır kayıplar toplumdaki huzursuzluğu daha da artırıyordu. Sverdlov ise savaş yıllarında da Çarlık yönetiminin baskısından kurtulamadı. Tekrar tutuklandı ve Turuhansk bölgesine sürgüne gönderildi. Zorlu Sibirya koşullarında geçen bu yıllar boyunca Bolşevik kadrolar siyasal gelişmeleri yakından takip etmeye devam etti. Haberleşme güç olsa da Avrupa'daki savaşın gidişatı, Rus ekonomisinin durumu ve işçi hareketlerindeki gelişmeler hakkında bilgi edinmeye çalışıyorlardı. 1917 yılının Şubat ayında Petrograd'da başlayan kitlesel gösteriler kısa sürede bütün ülkeye yayıldı. Cephedeki askerlerin önemli bir kısmı göstericilere ateş açmayı reddetti. Grevler büyüdü, devlet mekanizması çözülmeye başladı ve sonunda Çar II. Nikolay tahttan çekildi. Böylece Romanov hanedanının 300 yılı aşan yönetimi sona erdi. Bu olay Şubat Devrimi olarak bilinir. Devrimden sonra Sverdlov da diğer siyasi sürgünlerle birlikte serbest bırakıldı. Hiç vakit kaybetmeden Petrograd'a döndü. Ancak onu bekleyen görev geçmiş yıllardaki bütün çalışmalarından çok daha büyük olacaktı. Çünkü artık mesele yalnızca yer altında faaliyet gösteren küçük bir partiyi ayakta tutmak değildi. Bolşevik Parti hızla büyüyor, ülkenin dört bir yanında yeni üyeler katılıyor ve siyasi mücadele bambaşka bir aşamaya geçiyordu. Lenin'in Nisan 1917'de Petrograd'a dönüşüyle birlikte Bolşevik Parti'nin siyasi çizgisi daha net bir hal aldı. Bütün iktidar Sovyetlere sloganı etrafında şekillenen politika, işçiler, askerler ve köylüler arasında giderek daha fazla destek buluyordu. Parti kısa sürede on binlerce yeni üye kazandı. Ancak bu hızlı büyüme beraberinde önemli bir sorun getiriyordu. Yeni üyelerin örgütlenmesi, yerel komitelerin koordinasyonu ve kararların ülke çapında uygulanması güçlü bir merkezi yapıyı zorunlu kılıyordu.
İşte Yakov Sverdlov'un en önemli katkılarından biri burada ortaya çıktı. O, parti içinde kimin hangi görevi üstleneceğini bilen, yerel örgütlerle merkez arasındaki bağı kuran ve disiplini sağlayan isimdi. Lenin siyasi stratejiyi belirlerken Sverdlov da bu stratejinin örgüt içerisinde hayata geçirilmesini sağlıyordu. Birçok Bolşevik anılarında Sverdlov'un olağanüstü çalışma temposundan ve güçlü hafızasından övgüyle söz etmiştir. Ekim 1917'ye gelindiğinde ise Bolşevikler Sovyetlerde çoğunluğu elde etmişti. Petrograd Sovyeti Askeri Devrim Komitesi'nin hazırlıkları sonucunda gerçekleşen Ekim devrimi sırasında Sverdlov doğrudan örgütsel koordinasyonda görev aldı. Devrimin ardından toplanan 2. Tüm Rusya Sovyetler Kongresi'nde yeni Sovyet iktidarının oluşturulmasına katkı sundu. Kurulan yeni devlet yapısında Sverdlov Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi Başkanlığı görevine seçildi. Bu makam genç Sovyet Cumhuriyeti'nin en önemli devlet organlarından birinin başkanlığıydı. Ancak Sverdlov makamından çok çalışma tarzıyla dikkat çekmeye devam etti. Günün büyük bölümünü parti belgeleri hazırlayarak, kadro görevlendirmeleri yaparak ve farklı bölgelerden gelen raporları inceleyerek geçiriyordu. Rus İç Savaşı'nın başladığı yıllarda da Bolşevik Parti'nin örgütsel bütünlüğünü korumak için yoğun şekilde çalıştı. Cephelerle merkez arasındaki koordinasyonun sağlanması, yerel Sovyetlerin oluşturulması ve yeni yönetim mekanizmasının işler hale getirilmesi gibi alanlarda önemli sorumluluklar üstlendi. Lenin'in en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak genç Sovyet devletinin en kritik dönemlerinde idari istikrarın korunmasına katkıda bulundu. Ne var ki yoğun çalışma temposu sağlığını olumsuz etkiliyordu. 1919 yılının başlarında ülkeyi dolaşarak parti toplantılarına katıldı, cephe gerisindeki örgütlenmeleri denetledi ve konuşmalar yaptı. Bu seyahatlerden birinin ardından ağır şekilde hastalandı. Doktorların tüm çabalarına rağmen iyileşemedi ve 16 Mart 1919'da henüz 33 yaşındayken hayatını kaybetti. Ölüm nedeni o dönemde milyonlarca insanın ölümüne yol açan İspanyol gribiydi. Sverdlov'un erken ölümü Bolşevik Parti içerisinde büyük üzüntü yaratmıştır. Lenin, onun yalnızca güvenilir bir yoldaş değil, aynı zamanda olağanüstü bir örgütçü olduğunu vurguladı. Lenin'in Sverdlov'un ölümünden sonra kaydettiği ses kaydı kanalımızda mevcut. Sağ üstteki linkten Lenin'in Sverdlov hakkındaki görüşlerini bizzat kendi sesinden altyazılı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Kısa yaşamına rağmen Yakov Sverdlov, yeraltı mücadelesinden Sovyetlerin kuruluşuna kadar geçen süreçte Bolşevik hareketin en önemli kadrolarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. Sovyet tarihini inceleyen araştırmacılar bugün bile Sverdlov'un Ekim devriminin en etkili örgütleyicilerinden biri olduğu konusunda hemfikirdir. Evet dostlar, Sverdlov'un hayatına ve Sovyet tarihindeki yerine birlikte göz atmış olduk. Kısa ömrüne rağmen Bolşevik Parti'nin yeraltı yıllarından Ekim devrimine, oradan da Sovyet iktidarının kuruluşuna kadar uzanan süreçte üstlendiği görevler, onun neden dönemin en önemli örgütçülerinden biri olarak anıldığını açıkça gösteriyor. Belki Lenin ya da Stalin kadar tanınan bir isim olmadı. Ancak Sovyet iktidarının ilk yıllarında oluşturulan parti ve devlet mekanizmasının şekillenmesinde önemli katkılar sundu ve ardında kalıcı bir siyasi miras bıraktı. Kanalımızda yer alan Sovyet yapımı Bolşevikler adlı filmde onun bu süreçteki kararlarını direkt olarak izleyebilirsiniz. Linkini sağ üstte koydum. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yaparak düşüncelerinizi paylaşmayı ve Sovyet tarihi üzerine hazırladığımız yeni içerikleri kaçırmamak için Sovyet Yolculuğu kanalına abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.